Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarifini çok istediğiniz bu motifin burslu çanta olarak anlatımını gerçekleştireceğim. Elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışacağım. Videoyu düzenli izlerseniz sıkıntısız öğrenebileceksiniz. Biraz karmaşık olarak görünüyor motif ama aslında mantığını çözdüğünüzde rahatlıkla yapabileceğiniz trabzanlardan oluşan çok hızlı ilerleyen bir motif. Ben böyle burslu çanta olarak çalıştım ama dilerseniz farklı formlarda da yapabilirsiniz. Önemli olan motifi kurmanız. Motif sayısını arttırarak değişik formlarda çantalar elde edebilirsiniz. Koton iplerle çalıştım. Her türlü ipe de uygun bir motif arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfam kanalımla aynı isimde. Aysha Hobby. Aynı kanal ismimle, Instagram sayfa ismimde. Oradan da bana ulaşabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Toplamda 200 gram ip gidiyor arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak malzemelerimize bakalım. Evet, şöyle malzemelerimize bakalım. Ben koton iple çalıştım. Dilediğiniz her türlü iple çalışabilirsiniz bu motifi ve 2 renk kullandım. Renk sayınız da sizin tercihinize kalıyor. Tek renkte yapabilirsiniz, 3 ya da 4 renkte yapabilirsiniz. O da sizin zevkinize kalıyor. Ben krem rengi ve kahverengi çalıştım. Bundan toplamda 19 tane bu motiften öreceğiz. 20 santimlik burs hazırladım ve motiflerimi 3 milimlik tığ ile ördüm. Şunu da belirteyim. İpiniz, tığ numaranız değişirse çantanın ölçüleri değişir. Bunu da göz önünde bulundurun arkadaşlar. Şimdi ilk önce motifimi anlatacağım. Daha sonra birleştirmelerini yapacağız. Sonra da bursumuza birleştirme işlemini yapıp işlemlerimizi, çantamızı tamamlayacağız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfam kanalımla yine aynı isimde. Aysha Hobby Instagram sayfa ismim. Oradan da beni takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çantamızı örmeye başlayalım. Şimdi çantamı örmeye başlıyorum. Açık renk ipimi aldım ve sihirli halka yapacağım. Sihirli halkayı bilmeyen arkadaşlarım için şöyle detaylı anlatayım. İpi aldım. Orta parmağıma 2 defa ipimi doladım. Doladığım bu ikili halkanın içinden tığımı geçirdim. İpimi aldım. Çıkardım ve üstüne 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi halkam hazır. Bu halkanın içine ikili trabzanlar yapacağım. Bu çektiğim 3 tane zinciri ilk trabzanım olarak sayıyorum. Hemen yanına ikili trabzan yapıyorum. Bilmeyenler için detaylı anlatacağım şimdi. Tığıma ip doladım. Halkanın içine battım. İp alıp çıkardım. Bakın 3 tane ilmek var. Tığa ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Daha sonra tığıma ip alıp kalan 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Böylelikle ikili trabzan yapmış oluyorum. Hemen bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve ilk yaptığım 3 tane zincirde trabzan olarak sayıyordum biliyorsunuz. Yan yana toplamda 3 tane ikili trabzanım oluyor. Şimdi 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 tane zincir. 3 tane ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi parmağımı halkanın içinden çıkarıyorum. Bakın bu birinci grup, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü. 4 tane ikili trabzan grubum oldu. Şimdi halkanın önde olanı üst dipten çekiyorum. Ben onu çektikçe bakın şu arkadaki halka kapanmış oluyor. Daha sonra
şu boştaki ipi çekiyorum ve diğer halka kapanıyor. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım 3 tane zincirin tepesine batıyorum. İp alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Çıkardığım bu ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaparak sıramı kapatmış oluyorum. Şimdi ikinci sırayı öreceğiz. İkinci sıra için benim şu 2 zincirlik kısma gelmem lazım. Oraya da ilmek kaydırmayla geleceğim. Yani trabzanın tepesine batacağım, ip alıp çıkaracağım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçireceğim. Yanındaki trabzana batacağım, ip alıp çıkaracağım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçireceğim. Ve şimdi 2 tane zincirlik boşluğa geldim ve aynı şekilde bu boşluğa batıp ip alıp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Yani şuraya kadar ilmek kaydırma yaparak geldim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu 3 zinciri trabzan olarak sayacağım. Tığıma ip doluyorum ama 2 defa doluyorum. Çünkü artık üçlü trabzan yapacağım. 2 defa tığa ip doladım. Bakın boşluğa battım. Göbekten şu görmüş olduğunuz orta noktadan tığımı çıkarıyorum. İp alıyorum ve tekrar battığım yerden geri çıkıyorum. Bakın şu an tığımda 4 tane ilmeğim var. Tığa ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği çıkarıyorum. Tığa ip alıyorum. Yine 2 ilmeği çıkarıyorum. Son olarak tığa ip alıyorum ve kalan 2'yi çıkarıyorum. 3 defa çıkmış oldum ve üçlü trabzan yapmış oldum. Şimdi tığıma ip alıyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Hemen ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir kere daha üçlü trabzan yapacağım. Nasıl yapıyorduk? 1 ve 2. 2 defa tığa ip doluyoruz. Boşluğa batıp orta göbekten tığ çıkarıyoruz. Sonra tığımıza ip alıp battığımız yerden geri çıkıyoruz. 4 tane ilmeğimiz oluyor. Tığa ip alıyoruz. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. 3 ilmek kalıyor. Tığa ip alıyoruz. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. 2 ilmek kalıyor. Tığa ip alıyoruz. Kalan bu 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Ve yine üçlü trabzanımızı yapmış oluyoruz. Ve tığımıza ip alıyoruz. Tekrar ve son kez boşluk noktasına batıyoruz ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. İlk aşamada biraz karmaşık gelebilir ama ördükçe emin olun çok kolay olduğunu göreceksiniz. Evet. Tığıma ip doladım. Sonraki boşluğa hemen batıp önce ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tığıma 2 defa ipi doluyorum. Boşluğa batıyorum ve orta noktadan tığımı çıkarıyorum. Hemen tığıma ip alıp çıktığım yerden geri gidiyorum. Ve 4 ilmek. Önce ilk 2, sonra diğer 2 ve kalan 2 şeklinde ilmeklerimi tamamlıyorum. Üçlü trabzanı yaptım. Tığa ip doladım. Aynı boşluğa batıp ikili trabzan, 2 tane zincir, tekrar aynı boşluğa batıp ikili trabzan. Şimdi yine üçlü trabzan yapacağız. 2 defa tığa ip doladım. Boşluğa battım. Daha sonra şu orta noktadan tığımı çıkardım. Tığımı ip alıp battığım yerden geri çıkıyorum. 4 ilmeğim kalıyor. Tığa ip aldım. Önce ilk 2 ilmeği çıkarıyorum. Tığa ip aldım. Sonraki 2 ilmeği çıkarıyorum.
Sığa ip aldım. En son 2'yi çıkarıyorum ve üçlü trabzanı tekrar yapmış oluyorum. Son kez boşluğa tekrar batıp ikili trabzan yaparak bu kısmı da tamamlıyorum. Biz şu anda köşeleri yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 4 tane köşe olacak yine. Sığa ip doladık. Aynı şekilde tekrar ederek işlemleri devam ediyorum. Sonraki boşluğa battık. İkili trabzan yaptık. Tığımıza 2 defa ip doladık. Ve şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. Sığa ip doladık. Aynı boşluğa battık. İkili trabzan. Şimdi 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa battık. İkili trabzan. Tığımıza 2 defa ip doladık. Aynı boşluğa batıp üçlü trabzan yapıyoruz. Ve son kez aynı boşluğa batıp ikili trabzan yaparak bu köşeyi de tamamlıyoruz. Bütün köşeler birbirlerinin aynısı. Hep aynı işlemleri yapıyorum. Son köşeyi yapacağız. Tığımıza ip doladık. Alttaki bakın trabzanları atlıyoruz. Onlarla işimiz yok. Köşe boşluğuna batıyorum. Önce ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 tane doluyorum tığıma, ipime. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tığıma bir kere ip doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkili trabzanları boşluğa batarak yapıyorum. Sadece üçlü trabzanlarda şu orta noktadan çıkıyorum. Daha sonra 2 zincir, aynı boşluğa battım. İkili trabzanı yaptım. Şimdi yine üçlü trabzan yapıyorum. Ve son kere batıp ikili trabzanı yaparak bu köşeyi de tamamlamış oluyorum. Ve ikinci sıramız bitiyor böylelikle arkadaşlar. İlk yaptığımız 3 tane zincirin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırmayla sıramızı tamamlıyoruz. Evet, şimdi 3. sıradayım. 3. sırada yine köşe boşluğuna gelmem gerekiyor. Bir önceki sırada yaptığım gibi şu trabzanların tepelerine ilmek kaydırma yaparak köşe boşluğa geleceğim. Bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiyorum. Yani ilmek kaydırma yaptım. Sonrakine de aynı şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Boşluğa geldim, köşe boşluğuma. Buraya da yine aynı şekilde ilmek kaydırma yaparak gelmiş oluyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirim benim ilk trabzanım oluyor. Tığıma 2 defa ip doluyorum. Üçlü trabzanla başlıyorum. Köşe yapacağım. Her köşe her sırada aynı. Sıralaması hep aynı, hiç değişmiyor. Burada tek fark, az önceki sırada şu orta noktadan çıkıyorduk üçlü trabzanı yaparak. Şimdi artık buraya ihtiyacımız kalmadı. Bakın bir burada köşe boşluğumuz, bir de alt sırasında köşe boşluğumuz var. Artık köşe boşluklara batarak üçlü trabzanları yapacağız. Hadi yapalım birlikte. Tığımıza 2 defa ipi doladık. İlk köşe boşluğuna battık. Alttaki köşe boşluğundan tığımızı çıkardık. İp aldık ve battığımız yerden geri çıkıyoruz. 4 ilmek. Önce ilk 2 ilmeğimizi tığdan çıkarıyoruz. 3 ilmek kalıyor. Diğer 2'yi tığdan çıkarıyoruz. 2 ilmek kalıyor. Son 2'yi tığdan çıkarıyoruz ve üçlü trabzanı yapmış oluyoruz. Tığımızı ip doluyoruz ve köşe boşluğumuza batıp ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. Aynı boşluğa batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tığımıza 2 defa ip doluyoruz ve üçlü trabzan yapacağız. Tekrar nasıl yapıyorduk? Köşe boşluğa batıyoruz. Alttaki köşe boşluktan tığımızı çıkarıyoruz. İp alıyoruz ve battığımız yerden çıkıyoruz. 4 ilmek var. Önce ilk 2'yi tığdan çıkarıyoruz. Sonra diğer 2'yi tığdan çıkarıyoruz ve sonra diğer 2'yi. Bu şekilde üçlü trabzanımızı yapmış oluyoruz. Tığımıza ip doluyoruz ve aynı köşe boşluğuna son kez batıyoruz. İkili trabzanı yapıyoruz ve
bu sıradaki ilk köşemizi yapmış oluyoruz. Her köşe dediğim gibi aynı. İkili trabzan, üçlü trabzan, sonra bir tane daha ikili trabzan, sonra 2 zincir. İkili trabzan, üçlü trabzan, sonra bir tane daha ikili trabzan yapıp köşeyi bitiriyoruz. Evet, ilk köşemizi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Tığımıza ip doluyoruz. Bakın, aşağıdaki şu görmüş olduğunuz orta boşluk var. Buraya batıyoruz. Yani iki köşenin arasındaki şu boşluk. Buraya batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza 2 defa ip doluyoruz. Şimdi bir tane de üçlü trabzan yapacağız. Onu nereye yapıyoruz? Bir alt sıradaki yan yana yaptığımız 3 tane ikili trabzan var. Bu 3 tane ikili trabzanın ortasındakine, yani ikinciye üçlü trabzan yapacağız. Tığa ip doladık. İkinci trabzanın bakın sağ tarafından tığımı geçirdim. Sol tarafından çıkardım. Yani trabzanı tığın üstüne almış oldum. Ve şimdi üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra tığıma ipimi doluyorum. Ve bir üst sıradaki şu boşluğa batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yani köşe boşlukların ortasında kalan bu kısma bir tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan yaparak diğer köşeye geliyoruz. Tığa ip doladık. Köşelerde dediğim gibi sıralamalar aynı. Önce bir tane ikili trabzan. Daha sonra bir tane üçlü trabzan. Sonra bir tane daha ikili trabzan. 2 zincir çekiyoruz araya. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir tane ikili trabzan. Tığa 2 defa ipi doluyoruz. Bir tane üçlü trabzan. Ve tekrar aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. Ve yine köşeyi oluşturuyoruz. Sonra yine orta kısma geldik. Tığa ip doladık. Bakın 2 tane köşe boşluğun arasındaki şu orta boşluğa batıyoruz. Bir tane önce ikili trabzan yapıyoruz. Tığa ip doluyoruz. Tekrar üçlü trabzan yapacağız. Onu nereye yapıyorduk? Şu aşağıdaki 3 tane yan yana ikili trabzanın ortasındaki trabzana. Bu trabzanın sağından tığı geçiriyorum. Solundan çıkarıyorum. İp alıyorum. Olduğum yerden tığımı çıkarıyorum. Ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak burayı da geçiyorum. Yani burayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi bundan sonrası hep aynı. Köşelere köşe, orta kısma şu yapmış olduğumuz ikili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan işlemlerini yapıyoruz ve bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna geldim. Şimdi sırayı kapatıyorum. İlk yaptığım 3 tane zincirin tepesine batıp ilmek kaydırma yöntemimle sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Çünkü diğer rengime geçeceğim. İpimi kestim. Kahverengiyle devam edeceğim. Bakın bu kesmiş olduğum ip parçasını da şöyle trabzan tepelerinden geçirerek yürütüyorum. Üstünü örüp bu ipi tamamen örgünün içinde gizlemiş olacağım. İp parçaları, kalıntıları görünmesin diye. Şuradaki şu ipi de şöyle batıyorum. Bir tane, hatta 2 tane zincir çekip düğümlemiş oluyorum. Ve artık şu minnak parça ipi de kesiyorum. Onu da aradan
tamamlamış oldum. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum ve 4. sırama başlıyorum. Herhangi bir köşe boşluğa batarak başlayacağım. Tığıma aldım ipi. Önce bir tane zincir çekip ilmeğimi oluşturdum ve boşluğa bakın. Battım. Battığım yerden çıkardım. 1 2 3. Şimdi köşe yapıyorum yani yine. 3 tane zinciri çektim. 2 defa tığa ip doladım. Boşluğa battım. İlk önce ilk boşluğa battım. Daha sonra alttaki boşluktan tığı çıkardım. İp alıp battığım yerden geri çıktım. Ve önce ilk üçlü trabzanımı yaptım. Tığa ip doladım. Aynı boşluğa battım. İkili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa ikili trabzan, 2 defa tığa ip doladım. İlk boşluğa battım, alttaki boşluktan tığı çıkardım, ip aldım, battığım yerden geri çıktım. Önce ilk 2, sonra diğer 2, sonra diğer 2 şeklinde üçlü trabzanı yaptım ve aynı boşluğa son kere batıp ikili trabzanı yaparak köşeyi tamamladım. Yani bundan önceki sırada, daha önceki sırada yaptığımız gibi aynı şekilde köşemizi yaptık. Şimdi tığımıza ip doladık. Alttaki bakın 3 tane trabzanı atlıyoruz, boşluğa geliyoruz. Batıp ikili trabzan, tığa 2 defa ip doladık. Şimdi bir tane de üçlü trabzan yapmamız lazım. Üçlü trabzanı nereye yapacağım? Şu aşağıda çıkıntı olarak görünen 3 tane trabzanın ortasındakine. Battım sağından, solundan tığ çıkardım. İp aldım ve battığım yerden çıktım ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra aynı boşluğa batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzanı yaptık. Tığa ip doladık. Aşağıdaki 3 tane trabzanı atlayıp sonraki boşluğa batıyoruz. Bir tane ikili trabzan, tığa 2 defa ip doluyoruz. Bir altındaki şu görünen 3 tane trabzanın ortasındakine bakın, artık bu ikili trabzan değil, üçlü trabzan. Bir önceki sıranın üçlü trabzanı oluyor bu ortadakiler. O yüzden böyle üstte görünüyorlar. 2 defa tığa ip doladım. Karıştırmayın diye şöyle söylüyorum. Aşağıdaki 3 tane trabzanın ortasındakine batıyorum ve buraya hemen üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra tığa ip dolayıp tekrar aynı boşluğa batıp ikili trabzanı yapıyorum. Evet. Şimdi tekrar köşe yapacağım. Köşe boşluğa geldim. 3 tane trabzanı atladım. Köşe boşluğa yaptım. Bir tane ikili trabzan. Daha sonra bir tane üçlü trabzan. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar bir tane ikili trabzan. Bir tane üçlü trabzan. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Yani köşeler hep aynı olduğu için, artık işlemlerin hepsi aynı olduğu için böyle çok da detaylı tekrar anlatıp sizi bunaltmak istemiyorum. Kısacası yine köşe yaptım. Tığa ip doladım. Trabzanları atladım. Sonraki boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. 2 defa tığıma ip doladım. Bir aşağıdaki sıranın ortasındaki şu 3 tane trabzanın ortasındaki
trabzana batıp üçlü trabzanımı yaptım ve tekrar aynı boşluğa batıp ikili trabzan. Aşağıdaki trabzanları atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir sonraki boşluğa yani ikili trabzan. Daha sonra 1, 2, 3 yan yana 3 tane trabzanın şu ortasındakine batıp üçlü trabzan ve sonra aynı boşluğa ikili trabzan. Ve yine köşe yapacağım. Bundan sonrası şu araya kadar yaptığımızın aynısı. Köşelere köşe, ara boşluklara trabzanları yapıyoruz. Artık dediğim gibi bir aşağıdaki sırada battığımız ilmekler şu üçlü trabzanlar. Bu işlemleri tekrar edip bu sırayı da bitirelim. Evet, sıra sonuna geldim ve yine ilmek kaydırmayla bu sırayı da kapattım. Şimdi son sıradayız. Yani 5. sıramızda. Köşe boşluğa gelmek için ne yapıyorduk? Trabzan tepelerine ilmek kaydırma yapıyorduk. Köşe boşluğa da ilmek kaydırma yaparak gelmiş oluyorduk. Şimdi yine köşeyle başlayacağız. Bundan sonra hep aynı işlemler arkadaşlar. Artık motifi kafanızda oturttuktan sonra istediğiniz kadar sıra sayısını arttırarak büyütebilirsiniz. Hep birbirinin aynısını takip eden işlemler. Hemen 3 tane zincir çekerek köşeye başlıyorum. İlk 3 tane zincir trabzan sayılıyordu. Sonra üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın köşe boşluğuna ve sonra aşağıdaki köşe boşluktan çıkarıyordum tığımı. Dediğim gibi her sırada aynı işlem. Köşe işlemleri, sonraki işlemler her sırada aynı artık. Bir tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. 2 defa tığ ip doladım. Bir kere daha üçlü trabzanımı yapıyorum. Ve aynı boşluğa sonuncu ikili trabzanı yaparak köşeyi oluşturmuş oluyorum. Sonra ne yapıyoruz? Trabzanları atlayıp boşluğa geliyoruz. Bir tane ikili trabzan. Sığa 2 defa ip doladık. Bir alttaki şu üçlü trabzana batıyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza ip doladık. Aynı boşluğa tekrar batıp ikili trabzan yaptık. Aşağıdaki trabzanları atlıyoruz. Bir sonraki boşluğa batıp ikili trabzan. 2 defa tığımıza ip doluyoruz. Bir alttaki üçlü trabzana batıp üçlü trabzan. Zaten bir alttaki bu üçlü trabzanda bakın yan yana 3 trabzanın ortasındaki olmuş oluyor. Ortasındaki diye de takip edebilirsiniz. Bir alttaki üçlü trabzan diye de takip edebilirsiniz. Hepsi aynı. 3 tane trabzanın ortasındaki üçlü trabzan çünkü. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Tekrar aynı boşluğa batıp ikili trabzan yaptım. Aşağıdaki trabzanları atladım. Bir sonraki boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan. Tığıma 2 defa ipi doladım. Bir alttaki üçlü trabzana batıp üçlü trabzan ve sonra yine aynı boşluğa batıp ikili trabzan. Ve köşeye geldim. Köşe boşluğuna battım ikili trabzan. Daha sonra üçlü trabzan. Aynı köşe boşluğuna ikili trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı köşe boşluğuna 2 trabzan, yani ikili trabzan çok pardon. Tığıma 2 defa ipi doladım. Üçlü trabzan. Ve yine aynı köşe boşluğuna 2 trabzan yaparak ikili trabzanı da yaparak
yine köşeyi tamamladım. Bundan sonrası yine aynı işlemler. Trabzanlar atlanacak. Boşluklara geleceğiz. Bir tane ikili trabzan, bir tane şu trabzan, bir tane ikili trabzan şeklinde, yani şurada yaptığım işlemlerin aynısını. Sonra köşe, sonra tekrar aynısı, sonra yine köşe, sonra yine tekrar aynısı. Dediğim gibi bundan sonrası takibi daha kolay. Boşluklara battığınızda üçlü trabzanı yaparken aşağıdaki 3 tane trabzanın ortasındakine batıp tekrar üçlü trabzan yapıyorsunuz. Bu şekilde motifimizi bu sıramızda tamamlayalım ve bitirelim. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna geldim. Artık sıramı kapatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum ve bu motifim de hazır. Şimdi böyle toplamda 19 tane motifi hazırlayıp geliyorum. Sonrasını beraber birleştirelim ve bursumuza takarak tamamlayalım. Evet arkadaşlar, motiflerimiz hazır. Toplamda 19 tane motifimiz var. Şimdi motif birleştirme işlemini yapacağız birlikte. Şimdi öncelikle nasıl birleştireceğimizi şöyle dizdim, size göstermek istiyorum. Bakın 3, burada 3, 4, 5, 6, 7 parça var. Şurası taban kısmı ve yan körükler olacak kısım. Sonra 2 sıra daha üçer motif. Şöyle biraz uzaklaştırayım, net görünsün. Kameramın yettiği kadar bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Böyle dizin arkadaşlar. Bu şekilde birleştireceğiz. Dilerseniz ilk önce şöyle dik birleştirirsiniz. Sonra yan birleştirmenizi yaparsınız. Ya da ilk 3 motifi, sonra diğer 3'ü, sonra üstteki 3'leri birleştirip en son bunları birleştirebilirsiniz. Şimdi nasıl birleştireceğinizi anlatayım size. Hemen ipimi alıyorum. Önce bir tane zincir çekip ilmek oluşturuyorum. Ben üçlü üçlü şöyle birleştirmeye başlıyorum. İlk motifimin herhangi bir köşesi bu. Köşe boşluğuna, 2 zincirlik bu boşluk kısmına batıyorum. Diğer motifimin de köşe boşluğuna batıyorum ve ikisini aynı anda batarak sık iğne yapıyorum. Sonra trabzanlar üst üste denk geliyor. Sık iğne yardımıyla birleştireceğim. Trabzan tepelerine batıyorum. İki parçanın trabzan tepesine aynı anda battım ve sık iğne yapıyorum. İki parçanın trabzan tepesine battım ve sık iğne. İlk trabzana, ikinci trabzana, üçüncü trabzana, burada üçüncü trabzana battıysam burada da üçüncü trabzana batmış olmam gerekiyor. Yani trabzanların sayıları eşit olduğu için birbirlerinin üstüne denk getirerek batıyorum ki kayma olmasın. İki parçayı bakın üst üste koydum. İki parçanın trabzanına aynı anda battım ve sık iğne yaptım. Ben sık iğne yardımıyla birleştirmemi yapacağım. Dilerseniz iğne yardımıyla dikerek de birleştirebilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa, ben bu şekilde görüntüsünün daha güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden sık iğne yardımıyla birleştirmemi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi trabzanları kontrol ederek ilerliyorum. İki trabzanı üst üste denk getirerek ikisini aynı anda batıp sık iğneyi yapıyorum ve sıra sonuna geliyorum. Bakın sıra sonuna geldiğimde köşe boşluğundayım. Arkadaki motifte de yine köşe boşluğundayım. İki köşe boşluğu üst üste, ikisini aynı anda batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın, ilk iki motifi bu şekilde birleştirdim. Diğer ikiyi birleştireceğim. Hemen alıyorum. Diğer motifi köşe boşluğuna batıyorum. Üstüne denk gelecek bir sonraki motifi alıyorum. Onun da köşe boşluğuna batıyorum
Ve yine aynı şekilde ilk önce köşe boşluklarını sık iğne yardımıyla birleştiriyorum. Daha sonra trabzanlarını sık iğne yardımıyla yine birleştiriyorum. Ben yine sıra sonuna kadar geldim. Köşe boşluk, diğer parçanın köşe boşluğu battım, sık iğne yaptım. Ve böyle yatay bir şekilde birleştirmemi yapmış oldum. Şimdi diğer motifleri alıyorum. İkisini şöyle üst üste köşe boşluklarını denk getiriyorum ve iki köşe boşluğa aynı anda batıp sık iğne yaparak bir sonraki motiflere geçmiş oluyorum. Sona kadar geldim. Köşe boşluklarını denk getirip sık iğne ile birleştirdikten sonra ilk sırayı birleştirmiş oldum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bir sonraki üçlüye geliyorum. Aynı şekilde bir sonraki üçlüde de birleştirme işlemini az önce yaptığım gibi yapıyorum arkadaşlar. Bu sırada da aynı, her sırada aynı birleştirme işlemi. Hiçbir fark yok. Tek yaptığım şey sık iğne yapmak. Bakın başladım. Burayı da böyle birleştireceğim. Burası bitecek, ipi keseceğim. Sonraki şu üçlüyü birleştireceğim. O bitecek, ipi keseceğim. Sonraki üçlüyü birleştireceğim ve bitecek. Sonrasını niye göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle birleştirmeleri yaptım. Şimdi bir de bakın şuradan başlayıp buraları birleştireceğim. Böyle çeviriyorum. Aynı şekilde yine birleştirmeleri yapacağım. Hemen bir tane zincir çekip önce ilmek oluşturuyorum ve ilk sıranın, ilk motifin köşe boşluğuna batıyorum. Üstteki motifin de köşe boşluğuna batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Daha sonra trabzanlara geçip karşılıklı trabzanları denk getirerek sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet, bu şekilde de birleştirmeleri yaptıktan sonra yan duvarları birleştireceğiz. Yani yan duvar için ördüğümüz motifleri birleştireceğiz. Onu da göstereceğim zaten size. Bakın şöyle şu kısmı göstermek istiyorum. Başladım. Birleştirmeleri yaptım. Trabzan tepelerine. Köşe boşluktayım. Karşılıklı ikisinin köşe boşluğunu birleştirdim. Sık iğne yaptım. Bakın bu araya hiçbir şey yapmıyorum. Şuradan geçen sık iğne kısmına, birleştirmeden kaynaklı sık iğne kısmına, sonraki motifin direkt köşe boşluğuna, her iki motifin de köşe boşluğuna batıp diğer motife geçmiş oluyorum. Sonra yine trabzan tepelerine sık iğneleri yaparak birleştirmelere devam ediyorum.
Bakın şu kısım böyle oluyor. İki motifin köşe boşluğuna battım. Şu arada geçen sık iğneye hiç dokunmadım. Diğer motifin köşe boşluğuna batarak bu motifi tamamlayacağım. Burada da yine son noktaya gelip köşe boşluklarına sık iğneyi yaptıktan sonra bu kısma dokunmayacağım. Yani bunun üstüne herhangi bir işlem yapmayacağım. Sonraki motife geçeceğim. Bu şekilde burayı da birleştireceğiz. Sonrasında yine birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın tamamen birleştirmelerim bitti. Dikdörtgen bir parçamız var. Şimdi yan körüklerini yapacağız, birleştireceğiz. Yani yan körük diye 4 tane parçamız kaldı. 2 tanesi, pardon şöyle 2 tanesi ve 2 tanesi de buraya gelecek. Yani şöyle 2 parçayı şu şekilde buradan birleştireceğiz. İlk önce şuradan birleştireceğiz. Sonra şu şekilde birleştirmeye devam edeceğiz. Sonra böyle yana katlamış olacağız. Yani şöyle olacak parçalarımız. Şimdi birleştirme işlemine başlayalım. Şimdi önce bu iki parçayı birbirine birleştirelim. İki parça üst üste aldım. Köşe boşluktan birleştirmeye başladım. Sık iğne ile önce bu iki parçayı birbirine birleştireceğim. Sonra dikdörtgen parçama birleştirme işlemini yapacağım. Köşeyi de birleştirdim. Bir tane zincir çektim. İpi kestim. Daha sonra şöyle yapayım, tersime gelmesin. Evet, bu iki tane birleştirdiğim parçayı böyle aldım. Ördüğüm dikdörtgen parçanın bakın burası uzun kenarı. Hemen köşelerinden denk getirdim ve birleştirme işlemine başladım. Aynı şekilde önce bu iki parçayı birleştiriyorum arkadaşlar. Yani bu ikili parçayı büyük parçama birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde birleştirerek geldim. Şimdi iki parçayı şöyle birleştirdim. Şimdi böyle devam ettireceğim. Bakın buraya zaten birleştiriyorken iki tane üst üste şu köşe boşluğuna batıp sık iğne yapmıştım. Aynı köşe boşluğa bir kere daha batıyorum. Diğer motifin köşe boşluğuna geçiyorum şimdi. Oraya da batıp sık iğne yapıyorum. Ve diğer motifi artık, yani buradaki üçüncü motifi ikili motif parçama birleştirmeye başlamış oluyorum. Bakın bu şekilde. Birleştirme hep aynı, sık iğne, herhangi bir fark yok. Ben böyle size sıralamasını da göstermiş oluyorum ki
rahat bir şekilde birleştirin. Bakın son köşe boşluklara geldim. Şöyle göstereyim. Buradan başladık. Yana döndük. Şöyle de devam ettireceğiz. Şimdi şu iki motif birbirine, sonra diğer iki motif birbirine. Köşe boşluğa bir kere daha batıyorum. Şimdi birleştireceğim. Şu ipleri de alayım. Birleştireceğim motifin köşe boşluğuna batıyorum ve sık iğne. Evet, bakın ilk motif birleştirdim. Şimdi diğer motifler, iki motifi üst üste denk getirdim. Şimdi sona kadar burayı da birleştireceğiz. Bitirdim. Şimdi bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın çantamın yan duvarını örmüş oldum ve yan duvarı ördüğüm için tabanım da ortaya çıkmış oldu. Şimdi aynı şekilde diğer iki motifi de önce birbirine birleştireceğim. Daha sonra bunları da bu tarafta yaptığım gibi aynı şekilde birleştireceğim. Bu kısmı tekrar göstermeyeceğim çünkü ikisi birbirine aynısı. Çok fazla uzasın istemiyorum. Bu şekilde birleştirmemizi yapalım. Sonra ağız kısmını sık iğnemizi yapıp bursumuza takma işlemimiz kalacak. Onları da tekrar size anlatacağım. Evet arkadaşlar, bakın şu anda birleştirmelerimiz bitti artık. Çantamızın sadece ağız kısmının sık iğnelerini yapacağız. Onun için tekrar ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekip önce ilmek oluşturuyorum. Ve bakın burası benim yan duvarım. Yani 3 tane önde, 3 tane arkada, birer tane yanlarda var. O yandaki bir tane motifim. Bu motifin üstünde 3 trabzan, 3 trabzan, ortadaki 3 trabzanın, şu üçlünün, bakın sağında 2 tane üçlü grup kaldı, solunda 2 tane üçlü grup kaldı. Bu ortadakinin, bu da üçlü, tam ortasındakine batıyorum. Buradan başlatıyorum sık iğneleri. Her trabzan tepesine bir kere batarak sık iğne yapıyorum.
kaynak ipleri de, minik ipleri de örerek gizlemiş oluyorum. Bu aradaki birleştirme noktasına batmıyorum. Batarsam ilmek arttırmış olurum. Onları geçiyorum. Köşe boşluklarına ve trabzan tepelerine batarak sık iğne yapıyorum sadece. Bakın trabzan tepesine battım. Şimdi köşe boşluğa geldi. Ona battım. Birleştirmeden kaynaklı sık iğne kısmına batmıyorum. Bir sonraki motifin köşe boşluğuna batarak diğer motife geçiyorum. Bu şekilde ağız kısmına bir sıra sık iğne öreceğim. Sonrasını zaten tekrar size gösteriyor olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sık iğne sıramı ördüm. Bakın başladığım noktaya böyle örerek geldim. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırmayla sıramı kapatmış oluyorum. Şimdi benim toplamda saydım 136 tane sık iğnem var. 136 sık iğneyi ikiye bölüyorum. 68. 68 tane sık iğneyi öreceğim. Diğer 68'i daha sonra öreceğim. İki parçaya bölmüş olacağım ve böldüğüm o iki parçadan bursa birleştirme işlemini yapacağım. Siz de ilmek sayılarınızı sayın, ikiye bölün ve o şekilde sık iğnelerinizi yapın. Bir zincir çektim. Hemen ikinci sırama başladım. Dediğim gibi bu sırada 68 tane sık iğnemi öreceğim. 68 sık iğneyi ördükten sonra bir tane zincir çekip geriye döneceğim ve tekrar öreceğim. Birkaç sıra o 68 sık iğneyi örüp bitireceğim arkadaşlar. Hemen ben örmeye başladım. Bakın 68 tane sık iğnemi ördüm. Dediğim gibi bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Tekrar bu 68 sık iğneyi örüyorum. Bakın burayı da ördüm. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum ve yine 68 sık iğne örüyorum. Şimdi 2 sıra örmüş oldum. Bu 3. sıra. Birkaç sıra öreceğim. Daha sonra kaç sıra ördüğümü size göstereceğim. Aynı şekilde burası bittikten sonra bu parça ipimi keseceğim. Tekrar buraya takıp burada kalan 68 sık iğneyi de burada kaç sıra ördüysem aynı şekilde öreceğim. Evet arkadaşlar, ben sık iğnelerimi ördüm. Toplamda 8 sıra ördüm. 8 sıra bu taraftaki parçayı, 8 sıra da burayı ikiye bölmüştük biliyorsunuz. Astarını diktim. Daha önce yine böyle koton ipli motif çanta örmüştüm. Onun astarlama videosu var. Onunla bu aynı olduğu için ekstradan tekrar astarlama videosu çekmedim bunun için. Çünkü hepsinde aynı şekilde astarlıyoruz. O yüzden eğer siz de kendiniz astarlayacaksanız, terziye vermeyecekseniz, nasıl astarlandığını merak ediyorsanız kanalıma abone olduktan sonra videolar kısmına bakarsanız orada motif çantalarımı nasıl astarlıyorum isimli bir videom var. Onu izleyerek astarlamasını da yapabilirsiniz. Astarlamasını yaptıktan sonra bursa sabitleyeceğim. Şimdi bakın şöyle, için astarı da hazır. Şimdi arkadaşlar sık iğnelerimizi ördük. Artık bursa birleştirme kısmındayız. Bursumuzu alıyoruz. Şöyle tutuyoruz. İkiye böldüğümüz kısım bizim yan duvarımızın olduğu kısımdı. Şuraya vidasını denk getiriyorum. Hatta şurası biraz sökülmüş. Onu tamamlayayım hemen.
Çantaya 200 gram ip gidiyor. 190 gram ama siz 200 diye hesap edin arkadaşlar. 200 grama yakın ip gidiyor. İpinizi de ona göre ayarlayabilirsiniz. Ara renkten, benim mesela yumaklarım 50'şer gramdı. Ara renkten şunlardan bir yumak yeterli oluyor. Ama ana renkten asıl büyük kısım ana renk yiyor. Ondan 3 yumak oluyor. Ama tek renk yapacaksanız toplamda 200 gram yeterli oluyor. Şimdi bakın, vidalı kısmı, vidasını bursun şuraya, şu iki parçanın ayrım yerine denk getiriyorum. Ördüğüm parçayı şöyle bursun üstüne atıyorum. Şuradan birleştireceğim. İlk sık iğne sıramın hemen dibinden birleştireceğim. Oraya batıyorum. Burada bekleyen ilmeği alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. İlmek kaydırmayla birleştireceğim. Bu zor gelirse size eğer, iğne yardımıyla dikerek de aynı işlemi yapabilirsiniz. Bakın şöyle çevireyim. Sık iğneye batıyorum. Arkadaki parçanın da yine aynı şekilde, bakın burada sık iğne battım, ip aldım, battığım yerden çıkarıyorum. Çıkardığım bu ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırma yaptım. Bir sonraki sık iğneye geldim, battım. Parçamızın uç kısmındaki bir sonraki sık iğneye battım. İp aldım, çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçirdim. Yani yaptığım tek işlem ilmek kaydırma yapmak. Bir sonraki sık iğne. Burada da az önce çıktığım sık iğnenin bakın olduğu kısım burası. Onun yanındaki sık iğneye batıyorum. Yani sık iğneleri birbirine hizalamış olmam gerekiyor ki kayma olmasın, temiz bir görüntü olsun ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bakın şöyle net görünüyor mu? Evet. Bir sonraki sık iğneye battım. Arkadan da bakın ipimin olduğu sık iğne kullandığım sık iğne demek. Ondan sonraki sık iğne, yani boştaki sık iğneme batıyorum. Sıradaki sık iğneme ip alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Şöyle göstereyim. Çıkardığım bu ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Aynı şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Bursunun tamamını bu şekilde ilmek kaydırma yaparak çantama birleştireceğim. Dediğim gibi bu kısım zor geliyorsa iğneyle şöyle koyarsınız, katlarsınız, iğneyle de dikebilirsiniz. Ben neden ilmek kaydırma yapıyorum? Bitince daha net göstereceğim. Şu görüntüyü seviyorum. Şurada şöyle bir görüntü olsun istiyorum. Burada çünkü bakın astarı diktikten sonra şöyle dikiş izi oluyor. Onu da bir nebze de olsa kamufle etmiş oluyorum. Evet, şöyle daha yakından göstermiş olayım. Bakın böyle. Bakın dıştan görünüşü bu şekilde olmuş oldu. İçten görünüşü de
Bu şekilde. Gayet temiz bir görüntüsü oluyor. Şimdi sonuna kadar ilmek kaydırmalarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu an bakın çantam tamamen hazır. Burusunu da tamamladım. Gerçekten çok şık, çok kullanışlı bir çanta oluyor. Hem uzun ömürlü hem de rahatlıkla kullanabileceğiniz çantalardan bir tanesi. Dediğim gibi toplamda 200 gram ip yeterli oldu çantamıza. 28 santim eni, 18 santim yüksekliği oldu çantamızın. Daha büyük burslara yapmak isterseniz motif sayısını arttırarak daha büyük bursları da yapabilirsiniz. Ya da azaltarak daha küçük bursları da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu motifi sadece burslu çanta olarak değil, istediğiniz tüm çanta formunda değerlendirebilirsiniz. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Instagram sayfamda yine Aysha Hobby. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.